Arkadaşlar, bugünkü yapacağım sepette kullandığım kağıdın ölçüsü şöyle, eni 3 santimi, şu boyu 13 santim olacak. Önce bu kağıdı bantlayarak işe başlıyorum. Burada arkadaşlar, bunda ben iki tür kağıt kullanacağım. Bir temiz A4 kağıt, yazısız. Bir de şöyle yazılı A4 kağıt kullanacağım. Şimdi bantımı açtım. Kağıdın kullanacağım bölümünü şöyle banta yapıştırdım ve kestim. Arkadaşlar, bunu kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek her seferinde bir tane küçük örnek yapıyorum. Kağıdı bantladım. Şu fazlalıkları şu şekilde içeriye katlıyorum. Şimdi arkadaşlar, katlamayı gösteriyorum. Şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. İnce uzun bir şeritim oldu. Sonra bunu ortalayarak şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Bu şekilde beyaz kağıtlar ve yazılı kağıtlarımı hazırladım. Şimdi takmaya geçiyorum. Önce bir tane şöyle yazılı kağıt alıyorum. Sonra bir tane de beyaz kağıt alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikisini birbirine geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Şu vaziyette L'm oldu. Bir tane daha yazılı alıyorum. Onu da şöyle yukarıdan aşağıya doğru indirip buraya bir kare oluşturuyorum. Bu sepet masanızın üstünde çeşitli amaçlarla kullanırsınız. Daha büyüğünü yaparsınız. Meyve sepeti yaparsınız. Şimdi bakın, şu ara açık. Buradan şöyle bu sefer düz beyaz kağıt çıkıyorum. Şöyle biri alttan, şu vaziyette biri de üstten. Şu şekilde oldu. Bakın. Şimdi arkadaşlar, bu sefer ne yapıyorum? Bir yazılı şöyle yukarıya doğru. Bu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Böyle iç içe geçmiş kareler yapacağız. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Beyaz. Şu ara açık. Buradan dışarı. Buradan şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Şu vaziyette. Bir tane daha beyaz alıyorum. Onu da şurada. Şöyle. Biri alttan. Arkadaşlar, biri de şöyle üstten. Bu şekilde arkadaşlar 18 sıra yapacağız. Bir sıra 2, 3, 4 şeklinde. Şöyle 18 tane olana kadar buna devam edeceğiz. Ben hazırladım. Tam şurada sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani 18 tane şöyle iç içe geçmiş kareler olacak. Bakın. Şunların bir tanesini 1 diye sayıyorum. Şu 2. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Bu bittiğine göre hemen bunları, şu uç kısımlarını hem bu tarafı hem bu tarafı kapatmam gerekecek. Buraya beyazla kapatacağım bu kısmı. Şuradan kağıdı sokuyorum. Şu aradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Şöyle bir döndüm. Arkadaşlar. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp hemen şunun içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu tarafı da kapatacağım. Bakın, bu tarafı da şimdi beyaz, yazılı, beyaz. Demek ki şurayı ne yapacağız? Yazılı yapacağız. Şuradan, şuradaki çatalı kapatıyorum ya.
Şuradan içeriye kağıdı yerleştiriyorum. Bakın soktum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm ve bunu yakalayıp tam şunun içine şöyle yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bunların resimlerini içerir bir fotoğrafı videonun içinde paylaşacağım. Neyi ne tarafa doğru dikeceğimi de belirteceğim ve ona göre dikerek sepetimizi oluşturmuş olacağız. Artık dikişe geçebiliriz. Dikerken şu araları önce dikeceğiz ve sonra bunları bu şekilde birleştireceğiz. Bu içeride kalacak olan bölüm şöyle iğnemi geçirdim. Düğümü saklamak için ipin arasından iğnemi geçirdim. Ters yönden girip şu düğümü kağıtların içine saklayacağım. Buradan girdim. Şuradan şöyle geçiyorum. Bu şekilde şuraya geçiyorum. Bakın şu ara açık. Burayı dikiyorum. Bakın diktim. Görüyor musunuz? Bu tarafa geçiyorum. Bu sefer arkadaşlar burayı. Şuradan giriyorum. Bu taraftan yukarı çıkıyorum. Şimdi buradan buraya geçtim. Öncelikle bu sırada, ilk sırada kalıpta düzenlediğim şekilde arkadaşlar dikeceğiz bunları. Ve sonra bunları bu işaretli yerlerden bir araya getirip diktiğimiz zaman sepetimiz ortaya çıkmış olacak. Böyle bakın şu aralar hep açık. Buraları dikeceğim. Şu başa kadar geleceğim. İlk şeritimin şu aralarını diktim. Artık diğerleriyle birleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde şimdi bu iki şeriti birbirine dikeceğim. Bakın buraya geldim. Şimdi şurası açık. Hemen bunu birleştiriyorum. Şöyle. Yok eğer isterseniz hepsinin aralarını böyle kapattıktan sonra bir anda birleştirirsiniz. Karar sizin. Ama gerek yok. Bu şekilde de olabilir. Mesela şimdi giderken sadece bu tarafları birleştiririm. Şu tarafı da bunu eklerken birleştiririm. Dikip giderken bakıyor musun şu ara açık. Bu arayı da hemen ne yapıyoruz? Dikiyoruz. Bakın şura açık. Oraya geldiğimde burayı da dikeceğim. Arayı kapattım, gördünüz mü? Şimdi buradan buraya geçiyoruz tekrar.
Böyle arkadaşlar, şöyle bütün bu şeritleri üçlü gruplar halinde dikeceğiz. Arkadaşlar bakın, 4 parçayı da şu şekilde üçerli gruplar halinde diktim. Şu şöyle olacak. Şöyle ve şu şekilde. Şimdi